Gelelim vaat edilmiş topraklara. Peki. Vaat edilmiş toprak dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Bu vaat edilmiş topraklar üzerinden yüzyıllardır durmayan bir kan var. Devam eden savaşlar var. Neydi gaye, neydi amaç? Vaat edilmiş topraklar şudur. Yahudilerin kendi kutsal yazılarına, kendi kutsal metinlerine dayanarak kıyamete kadar kendilerine mülk olarak bahşedilmiş bir coğrafya. Tevrat'ta Allah'ın önce Hazreti İbrahim'le görüştüğünü görüyoruz. Hazreti İbrahim'le görüşmesinde iki nokta ön plana çıkıyor. Hazreti İbrahim'i seçiyor ve ona vaatte bulunuyor. Allah Hazreti İbrahim'e diyor ki Tevrat'ta, sana diyor iki tane vaadim var. Bir, seni diyor büyük bir ulusun babası yapacağım. İki, işte diyor senin bu ulusuna senden gelecek o nesilleri diyor Kenan ülkesini mülk olarak vereceğim. Yani bu bir anlaşma. Yahudiler böyle bakıyorlar. Ahit. Kendilerini de bu anlaşmanın mirasçısı görüyorlar. Allah ile Hazreti İbrahim arasında yapılmış olan ya da yapıldığı anlatılan bu anlaşmanın İshak ve Yakup üzerinden kendilerine miras kaldığını iddia ediyorlar. Yani Allah Hazreti İbrahim'e vaatte bulunuyor. Bu vaat miras olarak Hazreti İbrahim'den Hazreti İshak'a kalıyor. Hazreti İshak'tan Hazreti Yakup'a kalıyor. Yakup'un öteki ismi, unvanı İsrail'dir. Yakup'un 12 tane oğlu var. Bu 12 oğlundan mesela bir tanesi Yusuf'tur. Yusuf suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Veya Benyamin'dir veya Yehuda'dır. Yahudilere ismini veren 4. oğlu gibi yani. Bu 12 oğul, 12 çocuk İsrailoğullarının kendi metinlerine göre onların atalarıdır. Şöyle bir mantık var bugün Yahudi dünyada ve evangelist, Siyonist Hristiyan dünyada. Tanrı İbrahim'i seçti. Bu İbrahim'e vaatlerde bulundu ve bu vaatler yani vaat edilmiş topraklar neresi? Kenan ülkesi. Filistin merkezi coğrafya. İbrahim'e vaat edildi. İbrahim üzerinden İshak, Yakup ve Yakup'un oğulları yani İsrailoğulları 12 çocuğu üzerinden de Yahudilere yani İsrailoğullarına miras kalmıştır. Tabi bu çok tartışmalı. Ben Ağustos ayında, Eylül ayında çıkacak kitabımda bütün detayları anlattım. Yani bu İbrahim'le yapılan anlaşmanın mahiyeti bu muydu? İki, bu anlaşma neden mesela Hazreti İsmail saf dışı bırakıldı? Ya da neden ikinci planda Yakup'a miras kalırken bu mirastan Esav yararlanamadı? İsmail Arapların atasıdır. Yani siz İsmail'i bu mirastan mahrum... Halbuki İsmail sünnet oldu 14 yaşında. Bakın Allah İbrahim'le bu anlaşmayı yaptığında sünnet olmayı da anlaşmanın sembolü olarak belirlemiştir. Ve ilk sünnet olan kişi İsmail'dir. Hazreti İsmail. Hazreti İsmail kim? Ya Hazreti İbrahim'in öz oğlu. Hazreti İbrahim'le birlikte Hazreti İsmail sünnet olmuştur. Ama bir bakıyorsunuz Yahudiler diyorlar ki İsmail devre dışı kaldı. Niye? Çünkü geleneğe göre İsmail Arapların atasıdır. Siz İsmail devre dışı bıraktığınızda ne yapmış oluyorsunuz? Arapları da devre dışı bırakmış. Esav kimdir? Edom. Edomluların atasıdır. Edomlular tarihin çok meşhur bir ortaçağ kavmidir. Ve Yahudilerle mücadele halinde Esav'ı devre dışı bıraktığınızda Edomluları Onları devre da dışı. bırakıyorsunuz, evet. Bir peygamber olarak Allah'ın Hazreti İbrahim'le görüşmüş olması, ona vahyetmiş olması, bir takım vaatlerde bulunması çok mümkündür. Ama bu vahyi mevcut formuna bürüyenler sonradan bu metinleri kaleme alan yazarlardır. Evet. Ve bunu kendilerine göre yapmışlardır. Yahudilerin kutsal yazılarında özellikle Hazreti Musa'dan sonraki süreçte Yeşu ile birlikte İsrailoğulları kavminin ilk defa olarak Kenan ülkesine girdiğini ve burayı ele geçirdiğini anlatıyor. Askeri olarak. Bakın bu da tartışmalıdır. Yahudiler, İbraniler, İsrailoğulları, Yahudi ifadesi yanlış olur, anakronik olur. İbraniler diyelim. Hz. Musa'nın sonrasındaki süreçte Kenan ülkesine, bugünkü Filistin merkezi coğrafyaya giriyorlar ve orayı askeri başarılarıyla ele geçiriyorlar. Sonra Samuel döneminde bir peygamberdir Yahudilerin. Saul adında ilk kral atanıyor. Saul'dan sonra Davut ve Süleyman Yahudi tarihinin zirvesi. Siyasi anlamda Kudüs işte tapınağın inşası falan hep bu dönemdedir. Kudüs'ün fethi falan. Fakat Süleyman'dan sonra işler hiç de umulduğu gibi olmuyor. Yani Süleyman'dan sonra bakıyorsunuz krallık ikiye bölünüyor. O 12 kabileden 10 tanesi kuzeydeki İsrail krallığında, ikisi güneydeki Yahuda krallığında. Simge Hanım 200 yıl sonra tabii çok istikrarsız bir yaşamı var bu iki krallığında. Asurlular geliyorlar. Asur hükümdarı İsrail. Kuzeydeki
Şekem, Nablus merkezli İsrail Krallığı'nı tarih sahnesinden siliyor. Yıl M.Ö. 722. Ve buradaki 10 kabileyi, hani bir önce anlattım ya, 12 kabileden, şimdi niye 12 kabile diyorum? Çünkü 12 tane çocuktan türeyen her bir soy kendi bir oymak olarak, ayrı bir kabile olarak tanımlıyor. Yani ataların her biri sonraki soyların atası oluyor. O Yakup'un çocukları, İsrail'in çocukları yani. Şimdi 10 tanesi İsrail Krallığı'nda. Peki bu devlet yıkıldığında ne oldu? Bizzat Tanah metinlerinin anlatımına göre Asurlular bu 10 kabileyi aldılar, Asur ülkesine, Mezopotamya'ya sürgüne götürdüler. Bunlar bir daha sürgünden geri gelmedi. Şu anda bile birçok Yahudi bunların eninde sonunda bir yerden çıkacağına inanıyorlar. Bu Sambatyon efsanesidir. Kayıp 12 kabile efsanesi. Yahudiliğin en meşhur antik çağdan bugüne kadar kalmış mitik anlatılarından bir tanesidir. Bunlar gittiler. Nereye gittiler? Çok muhtemelen orada yerli halkların arasında karıştılar, kaynaştılar. Sahneden silindiler, gittiler. Mesela Hindistan'da ormanların arasında, efendim Güney Amerika'da, efendim Afrika'da falan, ya kayıp 10 kabileyi bulduk falan, öyle düşünüyorlar. Yani kayıp 10 kabile gitti, Allah bunları bir yerde muhafaza ediyor, eninde sonunda ortaya çıkacaklar falan diye. Bu kayıpın çok meşhur bir anlatıdır bu ya. Geriye ne kaldı? 2 kabile. Neredeler? Yahuda. Aşağıda Yahuda Krallığı'nda. Milattan önce 586'da da çok meşhur başka bir adam geldi. Nabukadnezar. Babil hükümdarı. Tapınağı yıktı. Tapınak Kudüs'te. Bu Kudüs merkezli bu. Bu sefer de Babil sürgünü süreci başladı. Yani o da o coğrafyadaki İsrailoğulları kavminin yani iki kabilenin çok ağırlıklı geniş kesimlerini Babil ülkesine sürgüne gönderdi. Ne oldu şimdi vaat edilmiş topraklar? Ya vaat edilmiş topraklar bir kere Yahudilerin elinden çıkmış oldu. Pers hükümdarı Kiros M.Ö. 530'larda geliyor, Babilileri yıkıyor. Ve Yahudilere de, aslında sadece Yahudilere değil, birçok farklı kavme kendi merkezlerine dönme imkanı tanıyor. Yahudiler de bu vesileyle Kudüs ve Filistin coğrafyasına geri dönüş hakkı elde ediyorlar. Zaten tapınak bu süreçte yeniden inşa edilecek. Ama dikkat edin. Bundan sonraki süreçte artık Yahudiler bölgede egemen değiller. Önce Persler, yani Ahamenişler, Persler, Kiros'tan sonra 200 yıl boyunca bölgede onlar egemen, satraplık kurmuşlar, bir eyalet kurmuşlar Filistin'de ve o satraplığın artık tebaıdır Yahudiler. Kendi bağımsız devletleri yok. Bir sonraki aşamada kim gelecek? İskender. Büyük İskender. Aleksandros, Makedonya, 2. Filipos'un oğlu. Biliyorsun Hindistan'a kadar 12 senede bütün dünyayı keşfetmiş bir adamdan bahsediyorum. Yahudilerin coğrafyasını fethetti. Keşfetti diyorum. Özür dilerim. Fethetti yani. Peki ne oldu? Sonrasında Helenistik dönem başladı. Helenistik dönemde önce İskender, sonra Helenistik krallıklar. İskender'in ardılları olan, generalleri tarafından kurulmuş olan. Kimler bunlar? Selevkoslar. Kimler bunlar? Ptolemaioslar. Yani Suriye ve Mısır merkezli iki büyük krallık bunlar. Helenistik krallıklardır biliyorsunuz. Ptolemiler çok meşhurdur. Yani Kleopatra'sını falan biliyoruz biz. Milattan önce 31'de Actium Savaşı'nda Romalılar bunları yendiğinde tarih sahnesine çekilecek bunlar. Ama Yahudilerin önemli bir kısmını, hatta tamamını bazen yönetmişlerdir. Selevkoslar aynı şekilde Suriye merkezli Antakya, Antiyokos, onların kurduğu bir şehirdir Antakya. İskenderiye o dönemde kurulmuş bir şehir. Bakın Helenizmin merkezi olan coğrafyalardan bahsediyorum. Bunlar yönettiler Yahudileri. Hatta bunların çok meşhur hükümdarı vardır. 4. Antiyokos Epifanes Yahudiliği falan yasaklamıştır. Çok büyük zulümleri var. O dönemde Yahudi ayaklandılar ve ayaklama başarıya ulaştı. Yahudi tarihinde son defa bağımsız bir devlet kurdular. Makabiler devleti. Haşmoneimler hanedanı. Makabi isyanı başarıya ulaştı. Çünkü 4. Antiyokos Epifanes Yahudiliği yasaklamıştı. O devlet M.Ö. 63'te yıkıldı. Bu sefer kim geldi? Romalılar. Hadi bakalım yeni bir efendi. Romalılar ne zamana kadar sürdüler? Yani Romalılar M.Ö. 63'te geldikten sonra şeye kadar yani özgün Roma devleti bir taraftan, sonra Doğu Roma devleti, yani Bizans dediğimiz devlet bir taraftan 630'lara kadar o coğrafyada egemenler. 630'larda bu sefer kim geldi? Müslümanlar, İslam fetihleri. Ondan sonraki süreçte bakıyoruz. Yani 1948'de İsrail devleti kurulana kadar tırnak içinde vaat edilmiş topraklar İsraillerin değil, Yahudilerin değil.